Merhaba arkadaşlar, yayına katılmanızı bekliyorum. Yayına gelmenizi bekliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz dostlar. Siz de hoş geldiniz. Teknik bir sorundan dolayı biraz geç başlıyoruz ama çok şükür başlıyoruz. Evet dostlar. Herkes burada mı? Ne güzel kalpler. Kerimova. Teşekkür ederim. Beatrice Lozano. Arjantin'den. Vay. Hola 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 Arjantin. Sevinç Aydın merhaba. Naile İmanlı ve Kril alfabesiyle yazan arkadaş. Yaşar Çindemir. Kalina Moneva welcome. Dilek Şenyurt hoş geldin. Özel üyem Dilek Şenyurt da burada arkadaşlar. Teşekkür ederim Dilek Şenyurt. Sen nasılsın? İyi misin? Özel abonem Dilek Şenyurt. Alketa da burada. Çiğdem de burada. Hoş geldiniz. Dilek Şenyurt Avşa'da mısın? Devam ediyor mu tatil? Döndün mü Almanya'ya? Ha tamam. İzin devam ediyor öyle mi? Bitecek. Az kaldı. Gülseren de burada. Anladım Dilek. Hafta sonu bitiyor. Evet. Hafta sonu yani pazar günü bitiyor. Hayırlısı olsun Dilek. Hayırlısı olsun. Hayatta her şey bitiyor be. Güzel şeyler de bitiyor. Her şey bitiyor. Ne yapacaksın? Önemli olan dolu dolu yaşamak. Dilek Şenyurt. Hoş geldin yayınıma. Evet. Benim 2 tane özel abonem var. Birisi Dilek Şenyurt Almanya'dan 3 yıldır bana abone YouTube kanalıma sağ olsun. Dilek Şenyurt. Kendisi Frankfurt'ta yaşıyor ve magazinle ilgili magazin konularını takip ediyor. Bana güveniyor, benim verdiğim haberlere, yaptığım yorumlara güveniyor Dilek Şenyurt ve 3 yıldır abonem. Bir de yeni bir abonem var. Kendisi Güney Amerika'da yaşıyor. Şili vatandaşı Delfina Dimasio. Delfina Dimasio. O da benim özel üyem. Ancak o saat farkı nedeniyle ülkeler arasındaki canlı izleyemediğini söylemişti. Daha sonra banttan takip ediyor yayınlarımı. Dilek Şenyurt evet dedi, hoş bulduk dedi. Her şey geçiyor diyor. Amin her şey geçiyor diyor. Öyle. Tuğçe Pile burada, Gülşen burada, Elanur burada. Hola amigo, Argentina diyor. Eduardo Luj de Derriba. Welcome Eduardo. Hola, hola, hola. Dilek Şenyurt, Şili harika. Dünyanın her yerinden süper takiptesiniz. Canım benim ne kadar iyi. Evet, dün akşam yine Küba'dan bir başka takipçimle yazıştık. Panama'dan yazışıyoruz. İşte diğer taraftan, dünyanın diğer köşesinden Endonezya'dan takipçim var. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Avrupa'da çeşitli ülkelerden var. Sağ olsunlar, güveniyorlar bize. Türkiye'den sevdikleri sanatçılarla ilgili haberleri bizden öğreniyorlar. Bu yayında ne konuşacağız? Bu yayında konuşacağımız konular arasında şunu şöyle ayırayım. İzledim, evet. Sizler de izlediniz mi? Metruk Adam filmini izledim sabahleyin. O konudaki fikirlerimi biraz sonra söyleyeceğim. Mehmet Ali Erbil'in
evlilik kararı almasını da konuşacağız. Çakal'a bir saldırı oldu. Rapçi Çakal'ı ne yazık ki konserde, Tekirdağ'daki konserinde ayağından vurdular. Onu da konuşacağız. Ebru Gündeş'i konuşacağız. Kocasını gözaltına aldı polisler, Ebru Gündeş'in. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Mehmet Ali Erbil'i konuşacağımızı söyledim. Şarkıcı Teoman'ı konuşacağız. Ve Afra ile Mert'i konuşacağız. Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra ile Mert'i konuşacağız. Bu yayın bittikten sonra ayrıca Can Yaman'la ilgili bir yayın daha açacağım. Bir canlı yayın daha açacağım. Can Yaman'la ilgili de konuyu ayrı bir yayında konuşmak istiyorum sizlerle. Emine Yıldız evet bizim burada oldu diyor. Tekirdağ'da konser veriyordu Çakal. Madem öyle önce Emirhan Çakal'ı konuşalım. Rapçi Emirhan Çakal'ı konuşalım. Evet. Dilek Şenyurt, Mertuk Adam'ı seyrettim. Mert Ramazan Demir oyunculuğu bambaşka bir boyut. Resmen sanki biz onunla o sahnelerde yanındayız sanki. Öyle bir hissettiriyor ki yolu açık olsun, başarıları daim olsun diyor. Özel üyem Dilek Şenyurt, özel abonem Dilek Şenyurt. Dilek Şenyurt biraz sonra o konuya geldiğimizde yine soracağım sana Metruk Adam'la ilgili. Metruk Adam'ı ben de izledim. Ay Yıldız Çakal reklamdır Bilal abi diyor ama kimse kendisini reklam için ayağından vurdurmaz ve o ateşi, o saldırıyı o kişi evinden yaptı, evinin bahçesinden yaptı. Konser alanında, daha evvel konser alanına gelmiş, konser başlamadan evvel Çakal'la selfie, fotoğraf çektirmek istemiş. Güvenlik, Çakal'ın haberi de yok olaydan. O güvenlik bodyguardlar böyle bir şey mümkün değil demişler. Biraz sonra kuliste şimdi biraz sonra konser verecek. Böyle bir şey mümkün değil kardeşim. Fotoğraf çektiremez kimseyle. Konsere hazırlanıyor demişler. O adam da gitmiş. Evi de oradaymış. Konser alanına yakın. Gitmiş evinde alkol almış. Ve ondan sonra evinde bir de havalı bir tüfeği varmış saçma atan. O havalı tüfekle konser alanını görüyor. Çakal bir şeyin üzerindeyken vinçe bağlı bir platformun üzerine çıkıp orada konser veriyor, şarkı söylüyor. Vinç tutuyor o platformda. Çakal bunun üstünde böyle vincin tuttuğu bir platformda konser alanının üzerinde böyle şarkı söylüyor. Adam da evinin bahçesinden nişan almış ve Çakal'ı bacağından, dizinden vurmuş. Havalı tüfeğiyle, saçmayla vurmuş. Saçma atıyor ya onlar böyle küçük yuvarlak mermileri var biliyorsunuz. O tip e, silahların, tüfeklerin ve zaten videolarda da görülüyor. Vurulduktan sonra ayağını sekiyor olduğu yerde. Tabii hemen indirmişler platformu vinci ve Çakal hastaneye kaldırılmış. Ameliyatla çıkarmışlar o mermiyi ve ateş eden de yakalanıyor. Polis buluyor, tespit ediyor, yakalıyor. Mahkemeye çıkıyor ve bugün tutuklandı. Öğlen saatlerinde tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Geçmiş olsun diyoruz. Çakal gençlerin sevdiği rap müzik sanatçısı. Ne yazık ki böyle bir üzücü olay yaşadı. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Dilya Jeparova parçaları izliyorum Bilal Bey. Konuşalım çok merak ediyorum. Dilya parçaları dediğin şeyi mi Metruk Adam'ı mı izledin? Onu mu söylüyorsun? Defne Çetin filmde Mert'in partneri yok değil mi? İzleyemedim. Yok öyle bir film değil bu. İzlemeni tavsiye ediyorum. Nelly de Gramajo, Senyor Bilal, Hago, por Afra işte ama böyle İspanyolca yazdığın için buraya, İspanyolca da bilmediğim için bu 3 satır İspanyolca yazının anlamını bilmiyorum. Teşekkür ederim bize katkıda bulunduğun için yorumunla ve söylediklerinle. Ancak şu anda bunun ne söylediğinin anlamını bilmediğim için
sana cevap veremeyeceğim. Daha sonra yorumlarda görüşürüz, olur mu senle? Elanur, evet, Elanur cevap verdi. Beyhan Demircan, eee, Beyhan Demircan, seni terbiyeye davet ediyorum. Eğer böyle bu üslupla soru soracaksan, konuşacaksan seni geçici olarak engellemek zorunda kalırım. Seni terbiyeye davet ediyorum. Elif, iyi akşamlar Bilal Bey diyor. İyi akşamlar Elif. Eee, sen iyi bir gazeteci olduğunu biliyorum. Bir eleştiri var, yapabilir miyim sana değil bir sanatçıya? Tabii yaparsın. Eleştiri terbiye sınırları içinde olursa herhalde yapabilirsiniz canım. Burada insanlar olumlu da konuşabilirler, olumsuz da konuşabilirler ama saygı ve terbiye önemli. Merhaba Bilal abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Çiğdem, Onur abiyle seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Bu arada sevgili Onur Akay ile yarın cumartesi günü canlı yayınımız var biliyorsunuz saat 18'de ve pazartesi günü de saat 18'de Onur Akay ile yine canlı yayınımız olacak arkadaşlar. E, Zahide başlık nedir Bilal abi ya diyor. Başlığın ne olduğunu dinleyince anlarsınız arkadaşlar. Mekruh Adam'ın reklamı yok, galası yok diyor. Yo, Mekruh Adam'ın kapalı, kısıtlı, az bir davetliyle bir yemeği oldu. Gala yemeği ya diyemeyiz bile. Netflix'in düzenlediği bir yemekti o. Az bir davetliyle başrol oyuncularının katıldığı bir yemek düzenlediler Mekruh Adam için ve Netflix yöneticilerinin katıldığı bir yemekti o. Yemekte güzel yemekler yediler. Filmi izlediler ve bir iki konuşma yapıldı. Ancak sayı olarak az bir davetli olduğu için basın mensupları da zaten alınmadı. Özel bir davetti. Dolayısıyla öyle medyada da bir haberi çıkmadı o yemeğin. Buna bir gala diyemeyiz. Biz alıştık galaları yıllardır, film galalarını. Eskiden bu dijital platformlar yokken de çok muazzam film galaları olurdu. Dijital platformlar ve ulusal kanalların dizileriyle ilgili de çok güzel yine görkemli galalar yapılıyor yıllardır. İnsanların davet edilip büyük salonlarda ağırlandığı ve gazetecilerin kokteyllerde, gösterim öncesi kokteyllerde fotoğraflar, videolar çektiği, röportajlar yaptığı galaları çok iyi biliyoruz. Ancak Metruk Adam öyle kapalı bir davetle görücüye çıktı. Bugün sabahleyin 10'da Türkiye'de ve dünya üzerinde de 20'den biraz fazla zannedersem 24-25 ülkede gösterildi. Metruk Adam'la ilgili biraz sonra konuşacağız. Buraya not almışım. Neler yemişler? Neler yediklerini merak ediyor musunuz galada? Ben not almışım ama bunları anlatmaya gerek yok. 23 ülkede gösteriliyor. Baran ve Lidya'nın başrollerde olduğu, Ada Erma ile Mert'in başrollerde olduğu. Sevilen sanatçı, sevilen şarkıcı Ebru Gündeş'in kocası Murat Özdemir polis tarafından gözaltına alındı. Murat Özdemir İstanbul'da Acarkent'teki villalarından Ebru Gündeş'le beraber yaşadığı Acarkent'teki villalarından dün sabah polis tarafından gözaltına alındı. Ebru Gündeş'in başına gelenler nedir ya? Nedir bu kadının böyle talihsizliği? Bundan evvelki kocası, bundan önceki evliliğindeki kocası Reza Zarrab da çok karanlık bir insandı biliyorsunuz. Bir sürü suça karışmıştı ve en sonunda Amerika'da hapse girmişti ve orada yargılandı. Uzun bir süre hapis yattıktan sonra da Türkiye aleyhinde konuştu. Türkiye'nin aleyhinde e, Amerika'da FBI'ya bilgiler verdi. Mahkemede de
bildiklerini anlattı, suçladı Türkiye'yi ve ondan sonra da orada kimlik değiştirildi kendisine, pasaport yenilendi. Başka bir kimlikle, cezaevinden çıkıp kendisine yaşama imkânı sunuldu. Ebru Gündeş'in böyle bir kocası, suça karışmış bir kocası vardı. Çocuğunun babasıydı ve ünlü sanatçı, ünlü şarkıcı, sevilen şarkıcı Ebru Gündeş'in 1,5 yıl önce evlendiği, iş adamı olduğunu bildiğimiz, Dubai'de yatırımları olduğunu bildiğimiz kocası Murat Özdemir de dün Ebru Gündeş'le oturduğu evinden polis tarafından gözaltına alındı. Yani nedir bu Ebru Gündeş'in şanssızlığı? Kimle evlense devlet el koyuyor. Kimle evlense böyle gözaltına alınıyor ve savcının karşısına çıkıp sorgulanıyor. Umarım bir yanlış anlaşılma vardır. Fakat iddia Murat Özdemir'in bir suç örgütüne üye olduğu şeklinde ve o suç örgütünün emrinde kendisinin yasa dışı işlere karıştığı Ebru Gündeş'in kocasının şu anda İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Polisteki ifadesi tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne götürüldü ve orada savcıya ifade verdikten sonra ya serbest bırakılacak ya da tutuklanma isteğiyle hakimliğe, mahkemeye çıkarılacak. Tutuklanacak mı, serbest mi kalacak? Bu suçlamalar boş mu yoksa bu suçlamalar gerçek mi, altı dolu mu? Bir suç örgütünün üyesi mi ve suça mı karıştı? Bakalım önümüzdeki saatler bunu gösterecek. Ebru Gündeş'in hayranları sanatçının çok daha fazla üzülmesini istemiyorlar. Tam mutluluğu buldum derken, tam huzura kavuştum derken yine aynı şeyler mi yaşanıyor Ebru Gündeş cephesinde? İnsanlar çok merak ediyorlar nasıl olacak? İçinizde evlenmek üzere olan var mı? İçinizde yuva kurmak üzere olan var mı? Beni izleyenler arasında ya da çocuğu, yeğeni evlenmek üzere olan var mı? Eee Gazeteci arkadaşlar bir araştırma yapmışlar. İstanbul'da evlenmek geçen seneye göre %40 daha pahalı. İstanbul'da evlenmek cep yakıyor. Evlilik masrafı geçen yıla göre ortalama %40 daha maliyetli. Salon düğünü için toplam maliyet Türk parasıyla yaklaşık 850 bin lira civarında. Eğer düğünü salonda yapacaksanız. Ama bir kır düğünü yapmak isterseniz Türk parasıyla 1 milyon lirayı gözden çıkarmanız lazım. Salon düğünü 21 bin dolar yaklaşık olarak. Kır düğünü ise 24 bin dolar arkadaşlar. Dolar üzerinden konuşmak gerekirse. Bu araştırmaya söz, kına, nişan törenleri, takılar ve balayı tatili masrafları dahil değil. Beyaz eşya, mobilya, düğün yeri kirası ve masrafları, gelinlik, damatlık, kiralık evin tüm masrafları, çeyiz, işte evin tekstil harcamaları, evin beyaz eşyası, mobilyası, elektronik eşyası, evin tüm masrafları bu paraya dahil. Yani 1 milyon lira civarında bir para ortalama evlenmek için İstanbul'da yuva kurmak için masraflar böyle. %40 geçen yıla göre artış, önemli bir artış. Allah yuva kurmak isteyenlere, evlenmek isteyenlere yardım etsin. Nihal diyor ki
Mehmet pardon, Mert Ramazan Demir yumuşak, duygulu, naif oynamış ve geçirdi bizlere diyor. Helal olsun diyor. Ayşe Gök attığınız başlık yanlış diyor. Eee, Ayşe Gök sana göre yanlış olabilir. Masalı nasıl anladığına bağlı. Ben masalı orada uydurma anlamında yazdıysam peki ne diyeceksin? Masalı uydurma, hayal, gerçek olmayan anlamında yazdıysam ne diyeceksin? Bu söylediğini geri alacak mısın başlıktaki masalı? Ege diyor ki merhaba Bilal abi nasılsın? İlk yazdım okumadın. Onun için bırakın ben işimi yapayım anlatabiliyor muyum? Başlık atmak da benim işim. Sizin işiniz değil. Sizler tabii ki kendinize göre yorumluyorsunuz. Benim düşündüğüm gibi düşünmeniz imkansız. Çünkü gazeteci olan benim. Olayları gerçekten yorumlaması gereken benim. Sizler şartlı bakıyorsunuz. Şartlı baktığınız için masalı orada aşk masalını Afra Saraçoğlu, Okan Buruk aşk masalını bir de benden dinleyin değil mi başlık? Siz orada şartlı baktığınız için olaylara ve başlığa diyorsunuz ki ya hani bu büyük bir aşk gibi yazmış bunu gazeteci. Bilal Özcan öyle bir başlık atmış. Vay masal gibi aşk filan. Halbuki benim oradaki kastım yani uydurma anlamında masal. Masallar gerçek midir? Adı üstünde masal. Hayal ürünü yani, palavra yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için, peşin peşin demin de bir arkadaş yine öyle salladı ve, arkadaş sallarken de hakaret de etti bana. Onun için böyle peşin peşin hiddetlenmeyin, sinirlenmeyin. Eğer beni takip ediyorsanız bekleyin, bana güvenin, bekleyin. Anlatabiliyor muyum? Ay Yıldız diyor ki abi bu aralar Onur Bey ve sizi herkes yanlış anlıyor. Yani, herkes değil de Ay Yıldız insanlar peşin peşin, şey yaparlarsa, hata yapabiliyorlar. A öyle olmaması lazım. Elif, helal olsun canım ne hakkımız olacak sana. Sizlere güzel çiçekler, sizlere bizlere güzel çiçekler ve bayraklar bıraktı Elif. Görüşmek üzere. Elanur gerçek olan diyor, Afram diyor. Peki dostlar, peki arkadaşlar. Biraz sonra Can Yaman'la ilgili çok çarpıcı bir yayınım olacak. Ama öncelikle tabii ki bu yayını devam ettirmemiz lazım. Metruk Adam'ı ben de sabahleyin izledim. Metruk Adam'la ilgili elbette ki söyleyeceklerim var. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. E, ve 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 onun dışında Teoman, şarkıcı Teoman ne yapıyor? Şarkıcı Teoman müzikli stand-up gösterilerine başlıyor arkadaşlar. Teoman'ı biliyoruz, şarkılarını seviyoruz Teoman'ın. 58 yaşına geldi Teoman. Yıllar ne çabuk geçiyor yahu. Ne kadar güzel aşk şarkıları söylüyor değil mi? Rock müziğin ve pop rock Teoman'ınki, yumuşak rock Teoman'ınki. Çok güzel şarkıları var. Eee, Teoman şöyle diyor, stand-up gösterilerine başlıyorum artık diyor. Müzikli stand-up gösterileri. Niye böyle bir gösteri yaptığımı kendime bile kelimelerle açıklayamıyorum. Bu gösteride sahnedeki ve gündelik hayattaki Teomanları karıştıracağım, anlatacağım diyor. Çok da iyi yapacak. Çok da iyi olur ve çok da başarılı olur. Çünkü niye yapıyor bunu? Teoman, gazeteciler kendisine hep mikrofon uzattığı zaman yıllardır o sorulara verdiği cevaplarla falan hepimizi güldürüyor, eğlendiriyor. Çok neşeli bir adam. Sarhoş olsa da olmasa da yani alkolü çok sevdiği için genellikle alkollü oluyor konuşurken mikrofonlara. Olsa da olmasa da her zaman söyledikleriyle güldürüyor bizi. Çok ilginç fikirleri, çok ilginç görüşleri olan bir insan ve hayata bakışı da herkesten daha değişik, daha farklı. Umursamaz, boş vermiş, hiç paraya filan maddiyata da önem vermeyen bir insan. Hoş bir insan. Karşısındaki insana yaşam enerjisi veren bir insan Teoman.
konuşmaları çok seviliyor, şarkıcılığı kadar. O yüzden iyi düşünmüş. Bu aklı ona kim verdiyse iyi vermiş. Sahne üzerinde stand-up gösterisi, yani 1,5 saat, 2 saat, 1 saat artık konuşma, ve müzik, şarkı, izlenir, dolar taşar salonlar diye düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Mehmet Ali Erbil evleniyor. Mehmet Ali Erbil 6. kere evleniyor arkadaşlar. Gülseren'le evleniyor. Gülseren isimli bir sevgilisi vardı, onu biliyorsunuz. 2 yıl aşk yaşadıktan sonra kavga dövüş ayrılmışlardı. Mehmet Ali Erbil, yurt dışından bizi izleyen seyirciler için, takipçiler için söyleyeyim, Türkiye'nin en ünlü şovmenlerinden biri. Kendisi şu anda büyük bir televizyon kanalında Turnike isimli yarışma programını sunuyor ve reytingleri de güzel. 28 Ağustos Perşembe günü 2 yıl ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan'la evleniyor. Fakat bu izdivacın, bu evliliğin ilginç olan tarafı, Mehmet Ali Erbil 67 yaşında, Gülseren Ceylan 26 yaşında. Yani arada 41 yaş fark var. Ve kavga dövüşe ayrılmışlardı. Bundan 3 ay önce ilişkileri bitmişti. Ama demek ki birbirlerini unutamadılar. Ve Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in evlilik sözleşmesi yapma teklifini de kabul etti. Evlilik sözleşmesini de imzaladı. 28 Ağustos Perşembe günü evlenecekler. Oyuncu Bige Önal, oyuncu Bige Önal. Kendisi sevilen bir oyuncu. Tatil için yaklaşık 1-1,5 aydır Çanakkale Assos'taydı. Ve orada akrep soktu kendisini. Akrep soktu, hastanelik oldu. Hastanede hemen müdahale etmişler doktorlar. Allah'tan çok kısa bir sürede hastaneye ulaşıp hemen doktorlar tarafından kendisine gerekli tedavi uygulanmış ve durumu iyiymiş. Eğer hastaneye uzak bir yerde olsaydı, geç yetişseydi belki de zehir vücuduna yayılacaktı. Dikkatli olmak lazım. Özellikle yaz aylarında dışarıda her türlü böcek, her türlü böyle tehlikeli hayvanlar var. Dikkatli dolaşmak lazım. Eğer eviniz bahçe katıysa, evi de bir şekilde bu hayvanların içeri girmesini engelleyecek şekilde pencereleri sineklikle kapatmak lazım. Kapıları kapalı tutmak lazım. Çok önemli. Sıcak havalarda bu tür hayvanlar ortaya çıkıyorlar. Geçmiş olsun diyoruz Bige Önal'a arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu ile ilgili arkadaşlar çok güzel şeyler yazıyorlar. Özel üyem burada mı? Demin Mert Ramazan Demir'in filmini izlediğini söylemişti Dilek Şenyurt. Kendisine o konuda bir şeyler sormak istiyorum. Hasan Kof, bu kalpler ne kadar güzel. Dilek Şenyurt buradayım diyor. Evet, Dilek Şenyurt, peki Mert Ramazan Demir'den sonra en çok hangi karakterin oyunculuğunu beğendin? En çok hangi karakter sana ilginç geldi? Oyuncu olarak o karaktere gerçekmiş gibi hayat verebildiğini düşünüyorsun filmde. Dilek Şenyurt diyor ki ben çöp bile olsa Mert Ramazan Demir'in bütün filmlerini, projelerini izlerim diyor. Özel abonem Dilek Şenyurt. Bilal abi diyor, Zahide, Mert'in etkileşimi çok düştü, çok üzüldüm diyor. Dilek Şenyurt, kız olan oyunculuğu çok başarılı. Ya o çocuğun değil mi?
Oyunculuğu gerçekten çok başarılı o çocuğun. Eee, Sanki yıllardır oyuncuymuş gibi. Hâlbuki ne kadar küçük, bir şey, oyuncu ama demek ki yetenek, yetenek küçük yaşta da olsa yetenekli bir çocuk. Peki, Dilek Şenyurt, en çok hangi sahneleri beğendin? En çok sahne olarak Rahmi Can da iyiydi diyor. Rahmi Can da iyiydi diyor. Ben ilk defa çocuğu tanıyorum diyor. Ben ilk defa, Dilek Şenyurt çocuğu ilk defa gördüğünü söylüyor. Evet. Peki sahne olarak en çok beğendiğin sahneler hangisiydi Dilek Şenyurt? Hastane sahnesi. Hastanedeki hangi sahne? Bir de şarkı söylerken diyor. Eee, O başlangıçta ne kadar acıklı, ne kadar ağır bir dramla başladı değil mi film? Yani polisler eve geliyor. Babanın orada yaptığı kalleşlik, küçük oğluna yaptığı büyük kalleşlik ve annenin de babaya katılması ne kadar büyük bir dramdı değil mi? Zavallı çocuk bilgisayarda abisinin yazılarını kurtarıyor ve onunla meşgul. Bir yandan da Sibel Can'dan sevdiği şarkıyı dinlerken içeriden gürültü geliyor ve kapıya polisler gelmiş. Çocuğu elinden tutup babasını başka bir çekecekler. Sibel Can'ın şarkısı. Evet, Metruk Adam ağır bir dram. Fakat Mert Ramazan Demir'in güzel oyunculuğuyla, Mert Ramazan Demir'in başarılı oyunculuğuyla izletiyor kendisini. Ben genelde dram izlemeyi sevmem. Yıllardır dram izlemekten kaçınırım. Hayat zaten yeterince zor. Geçenlerde de söyledim bunu. Yeterince hayatın içinde çok kötü olaylar var. Ve o yüzden mümkün olduğu kadar daha neşeli, daha e, insana mutluluk veren filmler, diziler izlemeyi severim. Film olarak, sinema filmi olarak tercihimde o yüzden aksiyon filmleri ve komedi filmleri. Ancak söz konusu sevdiğin oyuncular olunca tabii ki izliyorsun. Eee, Aslında benim yerime de sev, bekleme hayatı diyor şarkı için Dilek Şenyurt. Evet, çok içten söyledi Mert Ramazan Demir. Sesi çok naif, hassas, yumuşak bir ton vurgulayarak çok yetenekli diyor ve nazar boncukları koyuyor. Ben de Metruk Adam'la ilgili birkaç not aldım. Eee Yengesi Arzu, yengesi Arzu çok sevimsiz bir karakterdi değil mi? Eee Ağabeyin şu lafı çok çarpıcıydı. Baran cezaevinden çıktıktan sonra evdeki tartışmada "Senin cezan bitti Baran, ben çıkamıyorum. Kendi hapishanemi kendim yarattım oğlum." diyor. Eee, Netflix filmlerinde Netflix'te yayınlanan filmlerde bunu Netflix istiyor. Hiçbir yetkiliden duymadım ama benim yorumum bu. Amerikan, eee, platformu olduğu için sigara içimini destekliyor. Sigara satışını destekliyor. Dünyayı sigaraya boğan, dünyayı sigarayı, eee, sevdiren, sigara satışıyla dünya üzerinde milyarlarca dolar kazanan Amerika, bütün büyük sigara fabrikaları, sigara firmaları Amerika'dan çıktı. Netflix'te de filmlerinde oyunculara yapımcı, aracılığıyla senaryoya sigaralı sahneler yazdırıyor. Mert Ramazan, tamam özel hayatında sigara içen bir insan ama kardeşim bu kadar da sahnelerde sigara içilmez. Sevilen aktöre sigara içiriyor. Sevilen aktrislere, oyunculara, kadın oyunculara, erkek oyunculara sigara içiriyor Netflix. Serenay Sarıkaya'nın da filmlerine bakın hep sigara içiyor. Hep sigara içiyor. Hele o Şahmaran'da ağzından sigara eksik olmuyor. Biri bitiyor diğerini yapıştırıyor.
Bunu, işte, Amerika böyle, kültürü böyle empoze ediyor insanların şuur altına. Yazık Mert Ramazan Demir'e, yazık onu hayranlarına, şuur altlarına, çocuklara, gençlere, teenage gençlere sigara içmelisin. Bak Mert Ramazan nasıl içiyor, nasıl ağzına yakışıyor, nasıl nefes alıyor, dumanı üflüyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler arkadaşlar. Lütfen siz sevdiğiniz aktör, sevdiğiniz kadın oyuncu da olsa onların yaptığı bu zararlı şeyleri yapmayın. Yapmayın. Sigara öldürüyor çünkü. Sigara koah yapıyor, kanser yapıyor. Burada eleştiriyorum ben, Netflix'i ve yapımcıyı. O makarna sahnesine bayıldım. Makarna pişiriyor ya, eee, yeğeniyle, Lidya ile mutfakta. Neden bayıldım? Afra'ya da pişiriyordu evde, İstanbul'daki yeni taşındığı, yani Cihangir'deki evden başka Sarıyer'de de bir ev tutmuştu ya Mert. Afra'yı da orada ağırlıyordu ve orada da Afra Saraçoğlu'na makarna pişiriyordu, eee, Mert Ramazan Demir. Burada da makarna pişirirken görüyoruz Lidya'ya ve filmin en güzel, yerlerinden biri de tamircide Baran'ın Mustang arabayı, arızalı arabayı 4 günün sonunda çalıştırmayı başarması. 4 günde yaparsa seni işe alırım dedi ustası ve bunu başardı. Mert Ramazan Demir'in oynadığı karakter. Çok güzeldi, çok beğendim. Ve Lidya ile evde yemek sahneleri demişim. Lidya'nın Mert Ramazan Demir'den ayrılırken babası iyileştikten sonra Lidya'yı almaya geliyor ya tamirhaneye. Lidya'nın babası. Mert Ramazan Demir'le ayrıldıktan sonra Lidya arabaya biniyor ve taksi biraz gittikten sonra Lidya taksiyi durduruyor, iniyor. Tekrar koşuyor Mert Ramazan Demir'e sarılıyor. Oradaki sahneyi de çok beğendim. Filmin çok etkili bir sahnesiydi bana göre ve orada tek plan, mümkün olduğu kadar tek plan çekti yönetmen. O döne döne Mert'in etrafında kamera filan. Onlar güzeldi. Biraz daha uzun tutulabilirdi o tek plan. Yönetmen orada biraz daha uzun tutsaydı çok daha güzel, tadından yenmeyecek bir sahne olacaktı. Oradan mesela drone'a geçebilirdi. Orada drone'a da geçebilirdi. Drone'u hiç kullanmamışlar. Yanılıyor muyum? Bir iki yerde vardı, evet, bir iki yerde vardı. Ercan Kesal'ı çok beğendim. Çok beğendim Ercan Kesal'ı. Bence Mert'ten sonra başrol arkadaşı küçük kız çocuğu, yeğeni olan karakterden Ercan Kesal, o usta, yaşlı usta, beyaz sakallı, bir tık daha öndeydi bence. Bende biraz daha fazla iz bıraktı. Nasıl olur diye sormayın. Yani yeğeni evet, senaryoda daha fazla rol yer alıyor yeğeni o küçük kız ama Ercan Kesal inişleriyle ve çıkışlarıyla, kendi hayatındaki büyük dramıyla, onu anlatmasıyla, Mert'in yaşadığı çok büyük olayları kendi kafasında yorumlamasıyla Ercan Kesal çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir oyun ortaya koydu. Rahimcan Kapkap kankası çok iyi oynadı. Tabii ki Ada Erma küçük kız çok başarılıydı. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir film oldu. Umarım dünya çapında da gerekli ilgiyi görür ve rekor sayıda izlenir diye düşünüyorum. Dilek Şenyurt makarnayı çok sevdiklerini tahmin diyor. Her sahnesinde ağladım diyor Sıla Deveci. Ama Mert Ramazan Demir'i tamam bu filmde oynattınız da aşk filmlerinde oynatın ya. Yani Mert Ramazan Demir'i insanlar aşk filmlerinde görmeyi çok daha fazla isterler diye düşünüyorum. Mesela Afra Saraçoğlu'yla oynayacakları filmi aşk filmi olmasını tercih ederim.
Dilek Şenyurt, makarnayı çok sevdikleri tahmin. İnşallah televizyonda da görürüz dizi olarak. İnşallah görürüz. Evet, diğer konumuz. Bu arada biraz sonra Can Yaman'la ilgili bir canlı yayın daha açacağım arkadaşlar. Beğen sayısı az gibi geldi bana. Lütfen videoda YouTube'a yorumlarınızla da katkıda bulunun. Bu videoya yorumlarınızla da katkıda bulunun. Ve abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa memnun olurum. Sizlerle beraber daha da güçleniriz, daha da büyürüz. Yeni abone arkadaşları da aramıza bekliyoruz. Sevgili Onur Akay'la yarın saat 18'de canlı yayın yapacağız dostlar. Haftada 2 gün canlı yayın Onur Akay'la artık. Cumartesi ve pazartesi günleri Onur Akay'la canlı yayınımız. Onur Akay bana bir şiir yazmış. Onur Akay bu arada telefonla beni aramış. Onur Akay telefonla beni aramış. Yayından sonra kendisini arasam mı? Yayından sonra kendisini arayayım. Şimdi aramış. Yo, 20 dakika olmuş arayalı. Şiirini okumak istiyorum size Onur Akay'ın. Bilal Özcan gerçeği. Magazin candır, biraz heyecandır. Onun tek doğru adresi Bilal Özcan'dır. Türk basınının amiral gemisi. Amirallik de bu şapkadan geliyor. Canım benim. Sözün özü kıymetli emsali. 48 yıllık Çınar Devri. Meslekte 48 yıl. Her haberde bir zafer eseri. Kalemiyle yazar magazini. Dürüstlük en büyük yeri. Basının onuru Bilal Özcan gerçeği. Onur Akay çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Seviliyorsun. İyi ki varsın. Arayacağım seni. Yayından sonra arayacağım. Dilya YouTube'da mesaj yazarım. Burada yetişmiyorsunuz demiş. Peki Dilya. Devran Yakut Miray bir daha Mert'te film çekmez diyor. Afra ve Mert Okan Buruk masal değil. Gerçek şimdi de devam ediyor. Okan sadece tepkilerden korkup takipten çıkmalı. Eski eşle tatiller sadece olayları perdelemek için hala devam edir diyor. Nuka bunları söylüyorsun kanıtın var mı? Nuka kanıtın var mı? Bunlar ispat gerekir. Bu iddiaları da bulunuyorsun ama ispat etmen gerekir. Kanıtın var mı? Delilin var mı? Belgen var mı? Görüntü var mı? Fotoğraf var mı? Onlardan bir tanesi var mı? Emine Yıldız, Nuka mısın nesin? Birbirinize hakaret etmeyin. Herkes dilediği gibi paylaşım yapabilir arkadaşlar. Yorumda bulunabilir. Yalnız hakaret etmeyin. Hakarete karşıyım. Kırıcı olmayın birbirinize olur mu? Yo Emine hani kırıcı değilsin. Burada sen kırıcı değilsin de yapmayın. Kırıcı olmayın anlamında söylüyorum. Ayşe Gök, Afra ile Mert aşk filmi yapsın rekor kırar diyor. Beyza Nur Ay Yıldız, Miray Daner'le çektiği aşk filmi zaten diyor. Afram hiçbir şey yok mu? Abi nasılsın? Şapka çok yakışmış. Kim diyor bunu? KSKS. KSKS KDKD. Peki. Seveyim Jorkez olayını konuştuk mu acaba? Jorkez olayını konuştuk. Konuştuk. Yani o çocuğun atladı mı gerçekten? Düştü mü gerçekten? İtildi mi gerçekten? Hangisi gerçek? Bunun ortaya çıkarılması, bunun devlet yetkilileri, savcılık tarafından açıklanması lazım. Yani orada kendisini kaybetti de mi düştü 12. kattan? Yoksa birisi mi itti? Düştü, dengesi kayboldu, düştü deniyor ama yoksa kendisini mi attı aşağıya? Bu açıklanmadı, bu gizemli kaldı. Bunun açıklanması lazım. Peki, gelelim başlık konusuna, Okan Buruk konusuna arkadaşlar. Evet. Yapımcısı Onur Büyükatam dizi biterken arkadaş Yalı Çapkın'ın yapımcısı Onur Büyükatam arkadaş çevresine başrol oyuncularına kanal yönetimine dar çerçeveli bir yemek verdi Yalı Çapkın'ı biterken. Mert Ramazan Demir yoktu o yemekte. O yemeğe Mert katılmadı. Afra oradaydı ve Afra da
menajeri, Beyza Hanım ile katılmıştı o yemeğe. Onur Büyükatam'ın arkadaşı Galatasaray takımının, futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk da o yemekteydi. Durum böyle olduğu halde o yemekten bir aşk haberi çıkardılar. Sanki güya Okan Buruk'la Afra Saraçoğlu baş başa bir yemeğe çıkmışlar gibi yansıtıldı arkadaşlar o olay. Tekrar söylüyorum, Yalı Çapkını biterken yapımcının, Onur Büyükatam'ın dar bir çevreye verdiği bir yemekti o. Dostları, bir iki oyuncu, işte yayınlanan kanalın yöneticileri gibi kendi birkaç yakın arkadaşı, onlardan biri de Okan Buruk ve Afram da menajeriyle katıldı. Afra Saraçoğlu'da. Ama güya Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu baş başa yemeğe çıkmış gibi bir kanalda, magazin programında bu haber yaptırıldı. Yalan. Hatta o zaman kulislerde Afra ile Okan Buruk arasındaki bu yalan aşk haberinin Mert'in menajeri tarafından yaptırıldığı iddia edildi. Sosyal medyada da bu yalan aşk haberini yaptıran, o magazin programına yaptıran, Afra ile arası hiç iyi olmayan Mert'in menajeridir diye iddialar yayınlandı. Ve Afra Saraçoğlu'na da bir magazin muhabiri Afra Saraçoğlu bir mekana girerken, hatırlayın, döner kapıyı itiyor. Arkasından magazin muhabiri mikrofon uzatıyor ve soruyor, Okan Buruk'la ilişkiniz nasıl gidiyor diye. Okan da yalan diyor, uydurma diyor, öyle bir şey yok diyor. Siz yazıyorsunuz, siz uyduruyorsunuz, siz inanıyorsunuz diyor. Aynen böyle diyor. Siz uyduruyorsunuz, siz inanıyorsunuz diyor Afra Saraçoğlu. Orada tersliyor muhabir. Muhabirin hak ettiği cevabı veriyor. Okan Buruk'u orada o muhabire sorduran var. Okan Buruk'u orada o muhabire sorduran bu Okan Buruk'la Galatasaray Teknik Direktörü'yle Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı masalını uyduran kişi. Bu Afra Saraçoğlu'yla ilgili bir plan, bir düzmece. O habere hiç kimse inanmadı. Hiç kimse inanmadı o habere. İnananlar kendileri de biliyorlar yalan olduğunu ama Afram'dan çekinen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birliğinden, bir arada olmasından, hem iş anlamında hem aşk anlamında beraber olmasından çekilen antiler. Onlar hep bu konunun üzerine gittiler. Bu olaydan sonra arkadaşlar, bu palavranın bir üst akıl tarafından, bir beyin tarafından planlanıp, kurgulanıp servis edilmesinden sonra bu benim söylediğimi arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'nu sevenler, Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun beraberliğini sevenler, isteyenler, Afra Saraçoğlu'nu destekleyenlerden ricam, bu benim söylediğimi bu kısımla ilgili, bu olayla ilgili makaslayın ve sosyal medyada çoğaltın. Çoğaltın ki bu olayın gerçeğini bilmeyenler öğrensin. Anlatabiliyor muyum? Bu olaydan sonra Afra Saraçoğlu bazı magazin muhabirlerinden hep araya sanki başka bir sevgili almış muamelesi gördü, biliyor musunuz? Anlatabildim mi? Anladınız mı ne demek istediğimi? Afra'ya bir daha katiyen Mert Ramazan Demir sorulmadı. Hatta yalan olduğunu bile bile Afra'ya Okan Buruk'la ilişkiniz varmış diye soruldu. O da siz uyduruyorsunuz, siz inanıyorsunuz dedi. Yalan olduğunu bile bile sordular. Çünkü burada amaç Afra Saraçoğlu'nu hırpalamak. Bu soruyu sor, yayınlanacak televizyonda bu soru ve cevabı nasıl olsa. Maksat bu soru duyulsun,
Okan Buruk'la ilişkiniz nasıl gidiyor diye duyulsun, insanlar duysunlar. %50'si inanmazsa %50'si inanır halkın. Vay, Okan Buruk'la ilişkisi varmış ha. Demek onun için Mert'le arasında bir şeyler var. Vay, demek Afra'ya da güvenilmez sevgili olarak ha. Demek Okan Buruk ha. Okan da karısından boşandı ya. Ortada Afra'yı Mert'ten uzaklaştırma ve Mert Ramazan Demir'i sahiplenme operasyonu var arkadaşlar. Ortada Afra Saraçoğlu'nu Mert'ten uzaklaştırma ve Mert Ramazan Demir'i sahiplenme operasyonu var arkadaşlar. Şu anda her yerde, yorumlarda, Instagram'da, orada burada Mert'in Miray'la, menajeriyle sevgili olduğu yazılıyor. Bunu yazanların hepsi Afra Saraçoğlu fanları değil arkadaşlar. Bunu yazanların önemli bir kısmı da Afra'dan nefret edenler ve önemli bir kısmı da bot hesaplar. Bu bot hesapları kimlerin tuttuğunu, kimlerin yönlendirdiğini de siz bulun, siz tahmin edin. Askerlik biter bitmez annesine gitti mi, babasına gitti mi, Şile'ye gitti mi Mert? Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Siz biliyor musunuz askerlikten sonra? Gittiyse de ne kadar kaldı annenin babanın yanında? Hemen menajeriyle İtalya'ya uçtu. 10 gün orada İtalya'da tatil yaptılar birlikte baş başa. Araya da bot hesaplar İtalya'da iş görüşmeleri yapıyor. İtalya'da işte büyük firmalarla iş görüşmeleri yapıyorlar. Hem tatil hem iş görüşmesi. 2 firmayla iş görüşmesi. İkinci firmanın işte yetkilileriyle yemek yendi falan gibi. Böyle Instagram'da Twitter'da palavradan sanki tatile gitmemiş de menajeriyle baş başa arada iş de yapacaklarmış gibi haberler sızdırıldı. Bir pasta var ortada. Menajerin doğum günüydü herhalde. Bir pasta görüyoruz. Tek bir tabakta bir pasta, 2 tane çatal. Hayrola? Miray Kaya paylaşmıştı. Yanınızdaki sevgiliniz miydi Miray Kaya? Neden 2 tabakta pasta değil de aynı tabaktan yiyordunuz pastayı? Neden bir tabağın yanında 2 kimle kadeh tokuşturuyordunuz? Bir kadeh tokuşturma vardı. Bir de bir sözleşmeye imza attığınızı görseydik yahu. O sözleşme haberleri falan çıkıyordu ya. Sonra da Londra'da keyifli bir 2 ay. Gelinen noktada Mert Afra ile barıştı ama menajeri hep hayatında. Assos'ta Mert bir emlakçıyı takibe alıyor. Bir bakıyoruz menajeri de takibe alıyor. Bir menajer, bir oyuncunun özel hayatı içinde bu kadar olur mu ya? Soruyorum sizlere. Bir oyuncunun evinde bu kadar yatar kalkar mı bir menajer? Bu menajerin kendi evi var elbette. Menajerin kendi hayatı vardır elbette diye düşünüyoruz. Yani arkadaşlar muhabirler Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu'nu 3 yıllık sevgilisini sormuyorlar. Ne zamandan beri sormuyorlar biliyor musunuz? Ben diyeyim 3 ay, siz diyeyim 5 ay, siz deyin 6 ay, ben diyeyim 8 ay. Bu çocuklar 3 yıl dolu dolu aşk yaşadılar. Bunun şahidi Yalı Çapkını dizisinin çekildiği, o yalıya girip çıkanlar, o yalıdaki teknik ekip, oyuncular, o yalıya malzeme taşıyanlar, o yalının etrafındaki Ruslar, o yalıdan Mert Ramazan Demir'i evine götüren yapım ekibinin şoförleri ve ikisini uzun zamandır takip eden hayranları, bu aşkın şahidi tüm Türkiye, bu aşkın şahidi dizinin satıldığı yaklaşık 150 ülkedeki fanlar. Afra'ya Mert'i sormuyorlar, Mert'e Afra'yı sormuyorlar. O zaman ben de o muhabirlere sorarım. Ya arkadaş, siz nasıl magazin gazetecisisiniz? 3 yıl büyük bir aşk yaşayan bu
dizinin başrol oyuncularına birbirlerini sormuyorsunuz. Eften puften sorular soruyorsunuz. Bunu sormayın diyen, onlara birbirlerini sormayın diyen kim size? Bunun karşılığında bir çıkar mı elde ediyorsunuz? Gazetecilik yapmayarak, çünkü gazetecilik sormayı gerektirir. Sizler gazeteciliği tam anlamıyla yapmayarak bir çıkar mı elde ediyorsunuz? Benim aklıma öyle geliyor. Bir çıkarınız yoksa neden gazetecilik yapmıyorsunuz? Neden Mert Ramazan Demir'e sevgilinden ayrıldın mı gerçekten, sevgilinle barıştın mı gerçekten diye sormuyorsunuz? Neden sormuyorsunuz Afra Saraçoğlu'na? Mert Ramazan Demir'den ayrıldınız mı? Ayrıldıysanız neden bir paylaşım yapıp hayranlarınıza bunu bildirmiyorsunuz diye sormadınız şimdiye kadar ve şimdi de neden barıştınız mı diye sormuyorsunuz gazeteciler, muhabirler dışarıda sözüm ona Etiler'de, Bebek'te görev yapan muhabir arkadaşlar. Bu iki genci oyuncuyu gördüğünüz zaman ya da size konum atıldığı zaman gidin Mert Ramazan Demir şu anda yapım şirketinden çıkıyor, yapım şirketine giriyor, işte spor salonuna gidiyor diye size konum atıldığı zaman Mert Ramazan Demir'in ekibi tarafından gittiğinizde neden sormanız gereken, bir gazetecinin sorması gereken soruları sormuyorsunuz da saçma sapan şeyler soruyorsunuz? Gazeteci bir planın parçası olmaz arkadaşlar. Gazeteci başkalarının kurguladığı şekilde çalışmaz genç muhabir arkadaşlar. Bunları o muhabirlere de kesin atın. Gazeteci haber ilkesinin peşinden koşar. Gazeteci ilkeleri uğruna her şeyden fedakarlık yapar gerekirse, çizgi dışına çıkmamak için. Gazeteci işini de kaybedebilir, doğrulardan ayrılmadığı için. Eğer dürüst bir gazeteciyse yine iş bulur. Endişe etmesine gerek yok. Ama sorması gerekenleri mutlaka sorması lazım gazetecinin. Çünkü sen o haberi, o videoyu kendi evine götürmek için çekmiyorsun. Kendini tatmin etmek için çekmiyorsun. Orada çalıştığın kurumun sana yaptığı aylık ödemeyi hak etmek için ve o çalıştığın kurumu izleyen, televizyonu izleyen ekranda milyonlarca insanın merak ettiği sorunun cevabını bulmak için bu işi yapıyorsun. Sen bunun için maaş alıyorsun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Beğen yapmayı unutmayın. Lütfen sizden ricam. Eğer abone değilseniz abone olun kanalıma ve lütfen yorumlarla katkıda bulunun. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Yurt dışından beni takip eden binlerce arkadaş, Türkiye'den beni izleyen binlerce seyircimden çok daha fazla yorum yapıyor. Lütfen sizler de Türkiye'deki arkadaşlar da yorumlarla katkıda bulunursanız sevinirim. Dilek Şenyurt, özel üyem, özel abonem, Bilal Bey sorulmasın diye para mı veriliyor? Yani parayla susturuluyor. Dilek Şenyurt, ben bunu söyleyemem. Ben bir gazeteci olarak meslektaşlarımın para aldığını söylemeye utanırım. Böyle bir iddiada bulunmaya utanırım. Söyleyemem. Bu sorunun cevabını vermesi gereken kişiler o muhabir arkadaşlar. Onların hepsini birden itham edemem asla. İçlerinde elbette işlerini çok düzgün yapanlar da var. Ama benim gördüklerim, benim bildiğim gerçek gazetecilik prensiplerine uygun olarak çalışmayan, işini yapmayan gazeteciler olduğunu görüyorum ben. Bunu milyonlar da görüyor. Bunu normal insanlar da görüyor. Yahu bu çocuklar 3 yıl büyük bir aşk yaşamışlar. Tekrar söylüyorum. Ve bunların ayrılığı herkes tarafından merak ediliyor. Ama o sorulmuyor. Neden ayrıldınız, ayrıldınız mı, ayrılmadınız mı diye ikisine de sorulmuyor. Barıştınız mı, barıştıkları zaman barıştınız mı diye sorulmuyor. Çünkü konuyu çok fazla uzatmayacağım. Şimdi bu yayını kapattıktan sonra arkadaşlar
benim ne söylemek istediğim elbette anlaşıldı Dilek Şenyurt. Ama cevap vermesi gerekenler bütün bu sorulara onlar. Ve onların da cevap hakkı var. Hem muhabir arkadaşlarımın cevap hakkı var. Hem Mert Ramazan Demir'in hem Afra Saraçoğlu'nun hem menajerlerinin açıklama yapma, Okan Buruk'un da açıklama yapma, cevap verme, yayında ismi geçmeyen herkesin konuşma hakkı var. Peki şunu da ekleyeyim. Notumu buldum. Notumu şimdi gördüm. Deminki konuyla bağlantılı olarak. 3 yıl büyük aşk yaşayan Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun ayrıldıkları söyleniyor ya. Ayrıldıktan sonra bir ay geçiyor, bir hafta geçiyor, 10 gün geçiyor. Onlardan birine rastladığı zaman muhabirler sormuyorlar. Afra ile beraber misiniz? Mert'le beraber misiniz diye. Yahu 40 yıl geçmiş üzerinden. Hülya Avşar'a hala Tanju Çolak soruluyor. Üzerinden 40 yıl geçmiş. Yaşadıkları aşkın üzerinden, ilişkinin üzerinden 40 yıl. Hülya Avşar'a rastladıkları zaman gazeteci arkadaşlar haber yaratmak için hala Tanju Çolak'a soruyorlar. Demet Akalın'la İbrahim Kutlay arasından 25 yıl geçmiş ilişkisi arasından. Hala İbrahim Kutlay'a, Demet Akalın'a birbirleri soruluyor. 25 yıl geçmiş. Bu daha dünkü bir ilişki, dünkü bir aşk ve Türkiye'yi sarıp sarmalayan bir ilişkiydi. Neden sormuyorsunuz gazeteci arkadaşlar? He? Neden sormuyorsunuz Afra'ya Mert'e Afra'ya? Evet. Dilerseniz sizler de benim özel abonem olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için YouTube'un benim sayfamda katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmeniz yeterli ve dilerseniz sizler de özel üyelerin ayrıcalıklarından faydalanabiliyorsunuz. Özel üyelerimi sosyal medyada her platformda onların üye olduğu platformlara takip ediyorum ve onlara yorum ayrıcalığı, yorum önceliği, onların ismini söylemek, onların bir renkli rozet alma hakları var ve isimlerin yanında o rozetle görülüyorlar. Dilerseniz süper etiket ve süper chat de alıp katılabiliyorsunuz yayınlarımıza. Böyle de ayrıcalıklar var. Değerli dostlar, şimdi bunu kapatıyorum bu yayını. 1 saat oldu. İyi ki varsınız. Ve Can Yaman'la ilgili yapacağım yayına başlayacağım. Hemen başlıyorum. Bunu kapatıp ona geçiyorum.